Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorum içinizden pek çok kişi böyle bazen yemekten sonra midesini tutuyor. Of midem tuttu, gastritim var benim. Eyvah ileride ülser olabilirmiş veya ben ülser geçirdim sanki yine midem sinyal veriyor gibi diyenler var. Hatta bazısı diyor ki şu reflü ne kadar zormuş. Düz bir yatakta rahat bir şekilde yatamıyorum. Ayakkabımı öne doğru bağlayamıyorum. Sürekli buradan bir şey geliyor. Hatta öksürüğümün nedeni de meğerse buymuş diyebiliyor. Tabii ki kronik reflü özefagus yani yemek borusu kanseri riskini arttırabiliyor. Şimdi size doğal tarifler vereceğim. Neden mi? Mide asidini veya reflüyü azaltmak için ciddi kimyasal ilaçlar kullanmak, bu protein pompa inhibitörlerini kullanmak zamanla ciddi yan etkileri yapabilir. Veya alüminyumlu antiasitler zamanla da alüminyum entoksikasyonu zehirlenmesi yapabilir ki Alzheimer'dan tutun da pek çok nörolojik hastalığa kadar alüminyum entoksikasyonunun sorumlu olabileceğine dair ciddi görüşler ve araştırmalar var. Şimdi ne yapacağız? Bir kere her şeyden önce azaltıp artıracaklarınız var. Neleri azaltacağız? Tabii ki hepinizin bildiği gibi fazla asitli gıdaları ve içecekleri azaltacağız. Bunların başında da aslında biraz da domates geliyor. Onun dışında asitli içecekler, yani bildiğimiz kolalı asitli içecekler, beyaz şekeri fazla tüketmek, mayalı gıdalar, şarap, sirke, bira, peynir, yoğurt, kabaran hamur, pasta, kek, ekmek vesaire gibi. Sirkeyi biraz bazen bunun dışında tutabiliriz. Her türlü tütün ürünleri, alkol ve fazla acı yeme, özellikle kızartmalar, bir de çok fazla paketlenmiş hazır gıdalar ve bazı kortizon gibi bazı kimyasal ilaçlar, ağrı kesiciler mide asidini arttırabilir, reflüyü azdırabilir. Ne yapacağız? Şimdi size ilk önce güzel bir karışım yapacağım. Bu karışım pek çok hastamda denedim. Mide ilaçlarını bile bıraktırdı. Bu karışımın içerisinde bildiğimiz saf iyi kalite bir zeytinyağı olacak ve zeytinyağında kudret narı, zeytinyağı içer. Çünkü bir de balda kudret narı var. O kadınların genital yaraları, jinekolojik sorunları, özellikle genital geçmeyen ülseratif yaralar için geçerli, kanamalar için geçerli. Biz zeytinyağında kudret narını kullanacağız. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz isterseniz. Genelde Temmuz sonu, Ağustos, Eylül başı gibi harika bir meyvedir veya sebzedir kudret narı. Bitter melon diye de geçiyor yabancı dilde. Bunu 30-40 gün zeytinyağının içerisine koyduğunuz zaman eriyor. Aynen şu şekle dönüşüyor. Birazdan göstereceğim size. Şimdi zeytinyağında kudret narı, damla sakızı yani mastika, onun dışında rezene tohumu ve de sarı leblebi. Bundan bir karışım yapacağız. İnanılmaz iyi geliyor reflüye ve özofajite. Şimdi isterseniz rezene tohumunu dövebilirsiniz de size kalmış. Rezene tohumundan şimdi ben bir günlük söyleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar rezene tohumu koyduk. Dövülmüş leblebiden aşağı yukarı yarım çorba kaşığı, ben demin yanlış söyledim. Şöyle bir yarım çorba kaşığı, bir çorba kaşığına yakın dövülmüş sarı leblebi. Kabuklu olmayacak. Onun dışında dövülmüş mastika. Bu tabii ki çok kıymetli bir şey. Damla sakızı moda oldu. Şimdi Türk kahvelerine girdi, dondurmaları, muhallebilere girdi. Şöyle bir çay kaşığına yakın, belki biraz daha az mastika yani damla sakızı. Ne de güzel kokuyor gerçekten. Ve de en önemli kısmı bitter melon yani acı kavun da diyorlar tercümesi ama esasında kudret narı diye geçiyor. Müthiş bir sebze veya meyve bu. Ondan da şöyle bu kaşıkla aşağı yukarı bir çorba kaşığına, bir yemek kaşığına tamamlayacak kadar da kudret narı. Ama hangisi? Balda değil, zeytinyağında erimiş olanda. Ondan da bir yemek kaşığı kadar, bu küçük olduğu için aşağı yukarı 4 kaşık koyacağım. Zeytinyağında erimiş kudret narını da koyduktan sonra genelde ben bu tür formüllerde hepsi hatırlatıyorum. Sizdeki şifa gücüne inanın. Bir Bluetooth bağlantısı var. Mutlaka deyin ki bu bana şifa olacak. İnsan gerçekten kendi ilacını kendi yaptığı zaman, hatta yediği yemeği bu bana şifa olacak dediği zaman çok önemli. Sağ elinizde genelde aynı yönde karıştırın ve karıştırdıktan sonra bakın böyle bir bulamaç gibi bir şey oldu. Eğer kıvamı çok sulu olduysa hiçbir zararı yok. İçerisine birazcık daha sarı leblebiyi toz haline getirmiştik. Biraz daha sarı leblebi tozundan koyabiliriz bu macunu yaparken. Bunu karıştırdık. O kadar basit ki malzemeleri de öyle çok pahalı malzemeler değil. Birçok aktarda bulabilirsiniz. İşte bu macundan sabah ve akşam böyle yemeklerden önce ve yemeklerden sonra şöyle bir tatlı kaşığına yakın alın. Bunu aldınız, yanında da şimdi yapacağım ve biraz sonra size tarifini vereceğim çayı da için ama çok sıcak değil, ılık olarak. Bu burada hazır olarak dursun bu karışımımız. Şimdi gelelim neleri arttıralım. Demin neleri azaltın onu konuşmuştuk. Şimdi ise neleri arttıracağımızı konuşalım. Bir kere haşlanmış kabak çok iyidir. Mideyi en çok rahatlatan gıdalardan biri haşlanmış kabaktır. Duruma göre eğer şeker hastalığınız yoksa haşlanmış patates de iyi gelir mide için. Sebze çorbası
tabii ki içine acı konmamış olan mevsim sebzelerinden tercihen mesela yazsa kabak, semizotu, taze fasulye gibi, kış ise kışa uygun yeşil sebzelerden kullanabilirsiniz. Kereviz sapı dokunmuyorsa o da aslında midevidir, hazmetmeye yardımcıdır. Ve sebze yemeği, zeytinyağlı sebze yemekleri. Kışın bu pırasa olabilir, yazın işte bildiğimiz gibi kabak, taze fasulye, semizotu olabilir. Bir de eskiden ne çok yapardı biliyor musunuz annelerimiz? Komposto, hoşaf. Biz bunları unuttuk. Güzel bir hafif ılık, buz gibi olmayan bir elma kompostusu midenin çok iyi bir ilacıdır. Yani yemeğin yanında böyle çok sert gıdalar veya çok acı gıdalar, aşırı soğuk, aşırı kaynar gıdalar, kızartmalar tüketeceğinize bir şöyle hafif ılık bir kompostu mideyi nasıl rahatlatır biliyor musunuz? Siz bile şaşarsınız. Yani beslenme çok önemli. Şimdi onun dışında tabii ki asitli içecekleri asla önermiyoruz. Şimdi biz çayımızı da yapalım. Çayımızı da şu maddeler olacak çayın içerisinde. Şimdi mide için iyi olan bir papatya var, bir de anason var ve rezene var. Bunun yanında da sonra biraz sarı leblebi yiyeceğiz mide asidini alması için. Papatya bildiğimiz Mayıs papatyası veya Alman papatyası, şöyle iricene bir tutam koyabiliriz veya 5-6 tane papatya yeter. Anason spazmları çözer ve ağrı kesici etkisi vardır anasonun. Bu çayı aynı zamanda anne sütünü artırmak isteyenler veya çok gazı olanlar da içebilir. Şöyle anasondan da bir tatlı kaşığı kadar, ben bu çorba kaşığının ucuyla koyuyorum. Bakın anasonun kokusu bile bir gevşetici, rahatlatıcı. Çoğu kişi sevmiyor ama anason ağrı kesicidir. Spazm çözücüdür. Kolitte, gazda çok iyidir. Bebeklere anason yağını böyle küçücük bir damla karnına sürün, bebeklerin ağrısını, gazını alır. Ve yine aynı miktarda da biraz rezene tohumu. Şimdi bu reflüye ve gastrite karşı aynı zamanda da hazmettirici bir çay yapıyoruz. Antiasit özelliği var. Bunun üstüne de her zamanki gibi bir büyük bardak kadar veya bir büyük mak kadar kaynar suyu koyuyoruz. Bu zaten anında demlenir. Çok kolay olan bir çaydır bu. Bütün uçucu yağları olan, aromatik yağları olan çayları hazırlarken önerdiğim gibi hep hatırlatacağım. Üstünü kapatıyoruz, 3-4 dakika demlenecek. Bu arada ben size bilgileri toparlıyorum. Gastrit ve reflü için zeytinyağında kudret narı, damla sakızı, rezene tohumu ve sarı leblebiden bir macun yaptık. Bu macunu aynı zamanda yemekten önce bir tatlı kaşığı, yemekten sonra bir tatlı kaşığı alabilirsiniz dedim. Onun dışında bir de çayımız vardı. Çayımızda da rezene tohumu, anason ve papatya vardı. Papatyanın ağrı kesici etkisi var. Anasonun mide ve bağırsakları rahatlatıcı, spazmı çözücü, gaz sökücü etkisi var. Rezene de anasonun akrabası diyebiliriz. Gastrointestinal sistemin sekresyonlarını arttırıyor ve gazı söküyor ve hazmettirici ve reflüyü azaltır. Tabi yemekle beraber de sıvı, hele asitli ve şekerli meşrubatları katiyen almayın. Yemekte yemek yiyin, sıvıyı reflünüz varsa yemekten 1 saat sonra o zaman biraz ılık su veya bahsettiğim bitki çaylarını içebilirsiniz. Çayımız da demlendi diyebiliriz. Çok çabuk demini verir. Yani 2 dakikada hemen bu çay olur. French press'te bunu aşağı doğru bastırdık. Rengini göresiniz diye yoksa çok şık bardaklarımız var ama rengini göresiniz diye biz basit, normal, şeffaf cam bardaklar kullanıyoruz ki rengi belli olsun diye. Bu çayın kendine özgü de bir kokusu vardır. Aynı zamanda bu bağırsaklara da iyi gelen, bağırsakları da çalıştıran, ödem çözen, biraz ağrıyı azaltan ama esas reflü ve özofagus sorunları ve gastrite karşı mücadele eden bu çayın anne sütünü arttırıcı, bebeğin gazını azaltıcı etkisi de vardır. Bu çayı hiçbir zaman çok kaynar içmeyin. Mide için ne çok soğuk ne de çok kaynar iyi değildir. Ilık olarak içmeniz en doğrusu. Tıpkı ılık kompostu da önerdiğim gibi. Bu çayı içerken yanında da şöyle avucunuza, yani bir yemek kaşığı kadar veya küçük bir avuç dolusu da sarı leblebi alın. Çünkü sarı leblebi hem antiasittir. Aynı zamanda belki iyi yemediyseniz o öğünde %11'de protein var içerisinde. Midedeki fazla suyu da alır. Ilınmış haliyle rezene, anason, papatya çayını içtiniz. Ondan sonra bir avuçta sarı leblebiyi yuttunuz. Verdiğim macun karışımında yemekten önce ve sonra tükettiniz ve mayalı gıdaları ve fazla gluteni de azaltırsanız reflünüzün bayağı azaldığını, çok daha rahat uyuduğunuzu, öne eğilebildiğinizi, gastrit sorununuzun büyük ölçüde gerilediğini göreceksiniz. Şifa olsun. Eğer bu bilgileri beğeniyorsanız dostlarınıza da tavsiye edin lütfen. Bakın kanalım aşağıda adresi var. Bir tıklayın, abone olun. Ailemizi çoğaltalım. Hepiniz keyifle, sevgiyle, yemekleri iyi hazmedebildiğiniz, sofrada neşeler, kahkahalar atabildiğiniz, mutlu olduğunuz güzel günler sizi bekliyor olsun. Sevgiyle kalın.